Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen sezon Stradivarius'ın çok sevilen bu çantasını ben bu sezon yaptım. Bu ip rengini çok beğendim ve bununla da en çok bu modelin uyacağını düşündüm. Şöyle bakın, duruşu gerçekten çok güzel oldu. Orijinal modelinden bir tık küçük oldu, onu belirtmek istiyorum. Orijinal modeli daha büyük ve iri. Ama benim için şöyle bakın, gayet kullanışlı. Gayet de güzel oldu boyutu. Ki ben normal hani orta boylu olmama rağmen boyutu bence ideal. Daha kısa boyluysanız orijinal boyutları daha büyük gelebilir size. Ben bütün detaylarını paylaştım. Ölçülerin yapım aşamalarını. Umarım beğenirsiniz ve sizler de örersiniz. Şöyle bakın. Çok güzel motiflerden oluşan çok basit bir çanta. Tek renk olması işimizi tabii ki kolaylaştırıyor. Kağıt ipte farklı renkleri bir araya getirmek zor. Şöyle bakın, çok güzel. Askı kısmı da böyle saç örgüsü şeklinde çok basit ve şık oldu. Günlük kullanıma uygun. İster elbiselerle ister de pantolonlarla her şekilde kombin yapabilirsiniz. O zaman videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kolay gelsin. Çantanın yapımına motiflerle başlıyoruz. Bu motiflerden toplamda 18 tane olması gerekiyor. Şimdi ben 17 tanesini yaptım. Bir tanesini birlikte yapacağız. Sonra birlikte devam edeceğiz. Evet, ipimi alıyorum. Normal kağıt ip. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. Daha sonra ilmeğimi sabitliyorum. Ardından da sihirli halkamın içerisine sık iğneler yapmaya başlıyorum. Çok sıkı da yapmıyorum, gevşek de yapmıyorum. Şöyle orta ayarda sık iğnelerimi yapıyorum. Yavaş yavaş da halkamı daraltıyorum. Toplamda 12 tane sık iğne yapıyorum. 4. Bu şekilde 12 tane sık iğnemi yapıyorum. ...12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle halkamı yavaş yavaş daraltıyorum. Bu aşamada ipim umarım kopmaz daraltırken. Evet, tamamen kapatmıyorum. Şöyle daraltmam yeterli. Daha sonra ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bu arada şu sihirli halkanın ipini de arada yürüterek öreceğim. Başına doluyorum, bakın. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane gevşek olarak ikili trabzan yapıyorum. İpimi yürütüyorum arada yine. Başına doluyorum. Bakın, bir sonraki sık iğneye giriyorum. Bu noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. 12 tane sık iğnemiz vardı bir önceki sırada. Burada da 12 tane sık iğnenin üzerine her birine çift batarak ikili trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 24 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Her boşluğa 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bakın. Büyük büyük, geniş geniş ikili trabzanlarımı yapıyorum. Arada da ipimi yürütüyorum. Toplamda bu sıradaki trabzan sayım 24 tane olacak. Sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, 24 tane trabzanımı yaptım. Burada saymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eksik olursa diğer sıralarda sıkıntı olur ve modelimiz olmaz. Şimdi bakın, ilk başladığım trabzanın yanındaki trabzana batıyorum üstüne. Ve şöyle ilmeğimi kaydırıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra şöyle ikili ikili yapmıştık ya. Tam bu ara noktaya batıyorum, tekrar kaydırıyorum. Ardından da 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bu aşamada ilk önce köşe yapacağım. Başına doluyorum, aynı noktaya batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Köşe olduğu için 2 tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum, aynı noktaya tekrar trabzanımı yapıyorum. Birinci trabzanım, doluyorum. Aynı noktaya tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. Evet, ilk köşemizi yapmış bulunmaktayız. Daha sonra başına doluyorum. Arada bakın, hiç zincir çekmeden bir sonraki ikili trabzan grubunun arasına batıyorum.
buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum aynı noktaya tekrar bir tane daha ikili trabzan. Köşeden sonra bir tane ikili trabzan grubu yapmış olduk. Doladım. Şöyle bir sonraki trabzan grubunun yine arasına batıyorum. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeyi yapmıştık. Birinci trabzan grubum, ikinci trabzan grubum. Şimdi tekrar köşeyi yapacağım. Doluyorum. Şurada yine ikili trabzan grubuna atlıyorum. Ve buraya köşeyi yapıyorum. Köşe için öncelikle 2 tane trabzanımı yapıyorum. Yapma kızım. Yapma. Dur çiçeğim. Ardından köşe olduğu için hemen 2 tane zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum. Bakın aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, köşeyi yaptık. Birinci trabzan grubum, ikinci trabzan grubum. Tekrar köşeyi yaptıktan sonra tekrar yine devam ediyoruz. Arada 2 tane trabzan grubu, köşe, bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Yine ikili trabzan grubumu yaptım. Bir sonrakine giriyorum. Kızım dur. Evet, kızım müsaade etmiyor video çekmeme tabii ki. Tekrar bakın, ikinci trabzanı yapıyorum. Köşeden sonra ikinci trabzan. Şimdi tekrar köşe yapacağız. Yani şöyle köşelerin arasına 2 tane trabzan grubu yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı burada yaptığımızı devam ettirip sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın köşeler arada 2 tane trabzan grubum var. Şimdi bakın şöyle ilk başladığım trabzanın yanındaki trabzana batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra şöyle 2 zincirlik kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu noktaya geliyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Köşe olduğu için hemen köşenin üzerine tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Burada hemen 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Köşemi yapmış bulunmaktayım. Şimdi yine aynı mantık. Bir önceki sırada yaptığımızın aynısı. Şu noktalara yine ikili trabzan gruplarımızı yapacağız. Burada da arada 3 tane ikili trabzan grubumuz olacak. Birinci ikili trabzan grubum. Doladım, bir sonrakine geçiyorum. İkinci trabzan grubum. Bakın doluyorum, bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü trabzan grubumu yapıyorum. Evet annem, kalkacağım bir saniye. 3 tanesi olduktan sonra tekrar köşeye geliyorum. Tamam canım, kalkıyorum. Buraya yine köşeyi yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Şimdi bu mantıkla sıramızı tamamlıyoruz. Bakın yapacağımız işlem çok basit. Köşe 1, 2, 3 tane trabzan grubu, tekrar köşe, sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu zaten son sıramız. Sıra sonunda da evet, geldim sıra sonuna. Bakın yine buradaki trabzan grubumun tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve sıram bitti. Motifim de bu şekilde bitmiş oldu. Şöyle bakın, motifim gayet cici oldu. Şimdi şöyle ipimi koparıyorum. Arkadan yürüterek sabitliyorum. Evet, sabitleme işlemi de bittikten sonra şimdi bu 18 tane motifimi şöyle arkalarını çevirerek güzelce ütüleyeceğim. Şu iplerini temizleyeceğim. Daha sonra birleştirmeyle karşınızda olacağım. Burada dikkat etmeniz gereken önemli unsur şu: bütün motifleri aynı yoğunlukta ütülemek. Yani bir tane motife ağırlık verip diğerini az ütülerseniz biri büyük, diğeri küçük olur. Burada mümkünse hepsini aynı oranda buhar vererek ütüleyin. Daha sonra birleştirmeyi yapalım. Evet, birleştirmeyle devam ediyoruz. Şöyle 9 tane motifi ben birleştirdim. Bu çantamızın bir yüzü olacak. Diğer yüzü için de yine 9 tane motifim var. Bunların da birleştirmesini göstereceğim size. İkisi de zaten aynı mantıkla yapılıyor. İki yüzü de. Şöyle bakın, ütülemiş olduğum motiflerim. Bunları şöyle iç yüzleri birbirine bakacak şekilde
birleştiriyorum. Şu 2 zincirlik kısımdan başlayarak birleştireceğim. İpimi sabitliyorum. Şimdi bakın şu 2 zincirlik kısma batıyorum. Ardından bakın 2 tane ilmek kaldı. İkisini birlikte çekerek sık iğne yapıyorum ama elimi gevşek tutuyorum. Bu aşamada lütfen elinizi sıkmayın. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu 2 zincirlik kısımlara sık iğne yapıyoruz. Sonrasında bakın şöyle ilmekleri görüyorsunuz. İlmekler eşit zaten, ön ve arka. Burada sırasıyla bütün ilmeklerin şöyle üst kısımlarına batıyorum. İkisine bakın, karşıya geçiyorum şöyle. İkisine çekiyorum gevşek olarak ve sık iğne yapıyorum. Şimdi geliyorum sıradakine. Girdim. Çektim. Yine aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Şimdi sıradakindeyim. Şöyle 4 tane 1, 2, 3, 4 tane ip olacak. Hepsini birlikte çekiyorum. Evet, bu şekilde şu 2 zincirlik noktaya kadar karşılıklı olarak ne yapıyorum? İlmeklerimi birleştiriyorum. Hangi yöntemle? Sık iğne yöntemiyle. Çok basit. Sadece yapmanız gereken elinizi gevşek tutup kasmayı önlemek. Bakın. Şöyle bir görüntü olacak. Netleştirelim. Evet. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi şu 2 zincirlik kısma kadar aynı şekilde devam edeceğim. Burada yine birlikte devam edeceğiz. Evet, ilmeklerimi eşit bir şekilde birleştirdim. Şimdi yine geldim bakın 2 zincirlik kısma. Buraya giriyorum. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Ardından bakın devam edeceğimiz için şöyle bakın 2 tanesini birleştirdik ya, yine birleştirerek devam edeceğiz. Yine şöyle 2 tane motifimi alıyorum. Bunlar da yine şöyle ters tarafları birbirine yapışacak şekilde. Bir zincir çektikten sonra kasmasın diye araya zincir çekiyoruz. Yine şu 2 zincirli kısma batıyorum. 1, aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı mantıkla ilmeklerim karşılıklı gelecek şekilde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. İlmekler karşılıklı gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Şu 2 zincirlik kısma 2 sık iğne, bir tane zincirden sonra diğer motifimize geçiyoruz. Şimdi ben bu noktaya kadar 2 zincirlik kısma kadar yine öreyim. Daha sonra diğer motife geçişi birlikte yapalım. Evet, karşılıklı ilmeklerimi tamamladım. Şimdi yine 2 zincirlik kısma geldik. Bakın şöyle bir görüntü olacak önümüzde. Şimdi bu noktada yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Birinci sık iğnem, aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnem. Şimdi bakın 4 tane motifimizi birleştirdik. 2 tane daha birleştireceğiz. Hemen alıyorum. Ters tarafları birbirine bakıyor yine. Bu noktada bakın diğer motife geçerken arada bir zincir çekiyoruz ki kasma olmasın diye. Hemen 2 zincirli kısma batıyorum. 1, 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve yine bakın buradaki 2 zincirli kısma kadar yapacağım tek işlem şöyle. İlmekleri karşılıklı olarak burada ilmek atlamamaya gayret edin. Yoksa büzülme, yığılma olur. Ne yapıyorum? Çekiyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın batıyorum. Çekiyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Yaptığım işlem bu kadar basit. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi şu grubumuzu da birleştirelim. 2 zincirli kısımda tekrar görüşelim. Evet, hiçbir ilmek atlamadan şöyle bakın karşılıklı olarak birleştirmemi yaptım. Geldim 2 zincirli kısma. Yine bu noktaya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Daha sonra şöyle sıkılıyorum. Şimdi bakın şöyle karşılıklı olarak 6 tane motifimizi birleştirmiş olduk. Kaldı 3 tane motifimiz. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Burada da şöyle bu ikisini böyle birleştireceğiz. Arada bir zincir. Bu ikisini birleştireceğiz. Arada bir zincir.
Bu ikisini birleştireceğiz ve 2 sık iğne ile sıramızı tamamlayacağız. Aynı burada gösterdiğim şekilde bakın, hiçbir farkı yok. Kafanız karışmasın. Motifimizi bitirelim. Şimdi daha sonra da şöyle enine birleştirmeyi göstereceğim. Tamamlayıp dönüyorum. Evet, birleştirmenin birinci aşaması tamam. Böyle bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer tarafların birleştirmesini yapacağız. Şu kısımların. Bunun için de hemen ipimi sabitliyorum. Aynı mantıklı olacak. Sadece şurada bir püf noktası var. Onu paylaşacağım sizlerle. Yine bakın hemen aldım. Şuradaki 2 zincirlik kısma battım. Aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu noktaya kadar, 2 zincirlik kısma kadar bütün bakın şöyle ilmekleri karşılıklı sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle ikincisini de birleştirelim. Burada elinizi çok sıkmayın. Kasma yapmasın. Şimdi bu noktaya kadar birleştirelim. Orada paylaşacağım. Evet, geldim şu orta noktaya. Bakın. Tam bu kısımdayım. Şimdi bu kısımda birleştirmeyi nasıl yapacağız? Normalde düz örerken, düz birleştirme yaparken şuraya 2 tane sık iğne yapıyorduk. Şimdi 1 tane sık iğne yapıyoruz. Daha önce birleştirildiği için burası. Arada 1 tane zincir çekiyoruz. Tekrar şimdi geliyoruz. Şuradaki, bu sefer de buradaki 2 zincirli kısma batıyoruz ve buraya da 1 tane sık iğne yapıyoruz. Yani mantık şu. Bu 2 zincirli kısma 1 sık iğne, şu birleşim noktasının üzerine 1 zincir ve bu yine 2 zincirli kısma 1 sık iğne ile karşıya geçtik. Şimdi aynı şekilde burada yaptığımız işlemi tekrarlayalım ve sıramızı bitirelim. Burayı da aynı mantıkla bitirelim. Şöyle bir birleştirme olacak. Daha sonra diğer detaylarla devam edeceğiz. Anne. Evet, 2 parçamız da hazır. Bakın, birleştirmeler bitti. Şöyle diğerini de göstereyim. Şimdi bu 2 parçayı birleştirmek için şöyle bir parçaya ihtiyacımız var. Bu da normal sık iğne. O yüzden detaylı göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım. 8 tane zincir çekiyoruz. 8 tane zincir üzerine sık iğne yapıyoruz. Yalnız bir üst sıraya geçerken şöyle göstereyim hemen. Normalde ne yapıyorduk? Sıramız bittiğinde bir tane zincir çekiyorduk ve bir üst sıraya öyle geçiyorduk. Bu modelde öyle yapmadım. Bu modelde sıram bitti. Şöyle direkt döndüm. İlk ilmeğe battım. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, bu şekilde 8 tane sık iğne ile şöyle uzun bir parça hazırladım. Santim olarak şu an bilmiyorum ama şöyle göz kararı hazırladım. Bakın. Şöyle kenarından birleştirme yapacağız ya. Böyle bakın. Şöyle tutun. Parçaların etrafından gezdirin. Tahmini bakın bu kadar daha örmemiz gerekiyor ama bu artabilir, azalabilir diktikten sonra, birleştirdikten sonra. O yüzden de şimdilik bu kadar yeterli. Önce birleştirmeyi yapacağım. Önce şöyle bir parçayı birleştireceğim. Onu da size göstereyim. Daha sonra ihtiyaca göre ne yapacağım? Öreceğim. Şöyle ipimi kesmedim. O yüzden de rahatlıkla tamamlayabiliriz. Şimdi hemen şu 2 parçanın birleştirmesini göstereyim. Alt kısmın birleştirmesinden önce şöyle bakın, ben bir buharlı ütüyle üzerinden geçtim. Daha sonra da şöyle kenarlarından birleştirmemiz kolay olsun diye bir sıra sık iğne geçeceğim. Şöyle bakın, herhangi bir boşluğa batıyorum. Her boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Bakın şöyle normal şu aşamalarda her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu 2 tane motifin birleşim noktasına geldiğimiz zaman, 2 zincirli kısma geldiğimiz zaman buralara şöyle 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Bakın, bir sonraki motife geçiyorum. Oraya da yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aralarda bakın şöyle her boşluğa sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Köşe noktaya kadar geliyorum. Köşe noktaya geldiğim zaman şu 2 zincirli kısım var ya, burada 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın
Köşelerde 3 tane sık iğne, aralarda birer tane. Şu iki motifin birleşim noktası olan kısımlarda da 2'şer tane sık iğne yaparak şimdi bütün motifin kenarlarını bu şekilde döneceğim, iki parçayı da. Daha sonra bunu da aynı şekilde bakın şöyle uygun boşluklara sık iğnelerle bir sıra geçeceğim kenarlarından, ardından da birleştirmeyi yapacağım. Evet, parçaları hazırladım ben. Şimdi ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın 30 santim. Evet, 30'a 30. Şu parça da dediğim gibi birleştirdikten sonra örme ihtimaline karşı tam bitirmedim ama şöyle yine de ölçüsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada ben ördükten sonra kenarlarını sık iğne geçtim. Normal. Şöyle bakın sık iğne geçtim. Şimdi boyunun ölçüsünü vereyim. Buraya kadar ördüğüm kısmı belki merak edenler olur. Hani tahmini bir ölçü verseydim falan diyenler olur. Şöyle boyunu 86 santim. Enini de vereyim. Sık iğne geçirmemiş hali. Beş santim. Sık iğne geçirmiş hali de 6 santim, tam olarak 1 santim sık iğne ile genişlemiş oldu. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Şöyle parçalarımı alıyorum. Kenar kısmına batıyorum. İpimi sabitliyorum. Ardından da bakın ikisinin de şöyle başlangıç noktalarına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da yine aynı şurada yaptığımız birleştirmenin aynısını yapıyoruz. Bakın şöyle ilmekleri karşılıklı görüyorum. Sık iğne yapıyorum. Karşılıklı görüyorum. Sık iğne yapıyorum. Buradan batıyorum. Karşısından da şöyle batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yapımı çok basit. Böyle bakın. Şöyle karşılıklı birleştirip sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim bakın. Şu şekilde hepsini topluyorum. Sık iğne yapıyorum. Buradan şöyle üstteki 2 ilmeğe batıyorum. Karşıdan 2 ilmeğe batıyorum. Hepsini birlikte birleştirip sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde şu köşe noktasına kadar birleştirelim. Köşede nasıl döneceğiz onu da göstereceğim. Evet, köşe noktasına kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi köşe noktadayım. Burada da bakın birleştirmemde herhangi bir farklılık yapmadan aynı şekilde birleştirerek köşeyi dönüyorum. Yani farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde birleştirmeyi yaparak köşemizi dönmüş oluyoruz. Evet, bakın bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Baştan başladık. Şimdi böyle alttan devam edeceğiz. Bu şekilde döneceğiz. Yukarıya kadar birleştirmemizi yapacağız. Eğer şu yaptığım parça uzun veya kısa kalırsa da kısa kalırsa öreceğim. Uzun kalırsa da biraz sökeceğim. İpi zaten bakın hala burada. Şimdi bu noktaya kadar gelelim. Daha sonra beraber devam edelim. Evet, birleştirmemi yaptım. Size verdiğim ölçü tam olarak çantamın etrafını geçti. Ne arttı ne eksildi. Yani tam ölçü yapılmış oldu göz kararıyla. Şöyle bakın, bir tarafını birleştirdim. Şimdi üzerine bunu da aynı mantıkla diğer tarafı birleştirdiğimiz gibi yine baştan başlayacağız. Dönerek etrafından geçeceğiz ve bu noktaya kadar birleştirmemizi yapacağız. Yani sadece şu noktası birleşmemiş olacak. Şimdi hemen tamamlayıp dönelim. Evet, çantanın askılarını bakın ördükten sonra bu şekilde elimle bakın şöyle gevşeterek daha yumuşak güzel bir geçiş verdim. Siz de bunu istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Bakın şöyle çok daha şık ve güzel duruyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra da şöyle bakın kendi boyuma göre istediğim oranda
üst kısmı ayarlayıp geri kalanını alta verdim. Ve bakın şu ortada tekli motifimiz var ya, onun sağındaki ve solundaki motiflerin birazcık şöyle kenarından alttan birleştirdim. Diktim. Daha sonra içine şöyle elimle bir astar diktim ve çantamız hazır. Evet, son olarak askıların birleştirmesinden sonra içerisine astarını da diktim. Şöyle bakın ve harika, şahane bir çanta oldu. Boyutu bana göre ideal. Şöyle bakın, taktığımda gayet güzel oldu. Şu askılarını kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Daha kısa boyluysanız bir tık daha içe dikip kısaltabilirsiniz. Veya daha uzun olmasını istiyorsanız da biraz daha uzun dikebilirsiniz. Zaten ben çoğunluğunu iç kısmına verdim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel, tatlı, sevimli bir çanta oldu. Her türlü kombine de uygun. Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gönül isterdi ki her aşamasını, bu astar aşamasını falan da detaylı olarak göstereyim ama maalesef bebeğimden fırsat bulup gösteremiyorum. Ancak o uyuduğu zamanlarda örüp bitiriyorum. Elimden geldiğince de sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.